Herkese merhabalar. Bugünkü açıklayıcı incelememize hoş geldiniz. Düşünsenize, bir insan geçmişi zihninde adeta bir film sahnesi gibi nasıl canlandırabilir? Bugün tozlu belgelerin arasına sıkışıp kalmayan, o belgelerin içindeki dünyayı renklendiren ve zihninde yaşatan bir ismin Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın sinematik ve estetik tarih anlayışına doğru muazzam bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerçek bir tarihçinin zihni tam olarak nasıl çalışır, geçmişi yeniden inşa etmek için o kağıtların ötesinde hangi yeteneklere ihtiyaç var? Hazırsanız bu büyüleyici konuya hemen dalalım. Evet, hadi bu kışkırtıcı fikirle hemen konuya girelim. Soru şu, tarihçi olunmaz, tarihçi doğulur mu? Yani hepimiz tarihçiliğin sadece üniversitede kitap devirerek öğrenilen sıradan bir meslek olduğunu sanırız değil mi? Ama aslında incelediğimiz kaynaklar bize meselenin çok daha hücresel, adeta genetik bir boyutu olduğunu gösteriyor. Tarihsel dehanın gerçekten de doğuştan gelen içgüdüsel bir yanı olabilir mi? İşte bugün konuşacağımız tüm bu derin mevzuların, bu muazzam tespitlerin ana kaynağı İlber Ortaylı'nın ufuk açıcı eseri Tarihin İzinde. Bugün sizlerle yapacağımız bu keşif tamamen bu eserdeki röportajlar ve Ortaylı'nın o benzersiz, ezber bozan tespitleri üzerine inşa edildi. Peki bugün neleri konuşacağız? Çok kısa bir yol haritası çizeyim size. Önce tarihçinin doğasına bakacağız, sonra tarih ve sanatın o muazzam estetik bağını kurup, tarihçinin önündeki sosyal engelleri inceleyeceğiz. Ardından Türkiye'nin tarih okuryazarlığı sınavına, Osmanlı mirasına ve en nihayetinde gelecek için tarih eğitiminin nasıl olması gerektiğine bakacağız. O halde hemen başlayalım. Birinci bölümümüz, tarihçi olunmaz, tarihçi doğulur. Şimdi bir tarihçinin doğuştan sahip olması gereken o muazzam donanıma bir nevi gizli silahlarına bakalım. Ortaylı'ya göre sadece metin okuyup ezberlemek kesinlikle yetmiyor. Çok güçlü doğal bir hafıza şart. İmaj kabiliyeti, yani o okuduğu satırları anında zihninde görselleştirebilme yeteneği şart. Hatta işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Müzikalite ve resim yeteneği. Evet, yanlış duymadınız. Bir tarihi metni yazarken resim çizebilme kabiliyetinin veya müzikal bir kulağa sahip olmanın şaşılacak derecede hayati olduğunu söylüyor. Eğitim bu yetenekleri ancak bir yere kadar parlatabilir, o sağlam temel doğuştan gelmek zorundadır. Ortaylı bunu çok net ve sarsıcı bir şekilde ifade ediyor aslında. Diyor ki, tarihçi olunmaz doğulur, müzisyen de olur, ressam da olur, sporcu da olur. Yani bir tarihçinin o işlenmemiş ham maddesi sonradan duvara asılan bir sertifika değil, derin, adeta sanatsal bir doğum hakkıdır. Eğitim sadece var olan o eşsiz cevheri yontup şekil verir. Buradan hemen ikinci bölüme geçelim. Tarih ve sanatın estetik bağı. Bu kısım gerçekten çok ilginç. Bir tarihçiyi geçmişe çeken en temel psikolojik etkenlerden biri aslında estetik bir arayıştır. Şu zıtlığa bir bakar mısınız? Ortaylı, çocukluğunun geçtiği 1950'lerin dünyasından ne kadar fena halde sıkıldığını anlatıyor. Bir yanda o bunaltıcı kübik mobilyalar, radyolardan yayılan modern caz, ruhsuz tasarımlar. Bütün bu estetik kirlilik onu adeta boğmuş ve bambaşka bir dünyaya, eski Avrupa'nın zarafetine, tarihi Orta Doğu'ya ve çocukluğunun o büyüleyici İstanbul'una sığınmaya itmiş. Yani anlıyor musunuz? Bu bir kaçış. Mevcut durumun sıradanlığından kurtulup kendine derinlikli, estetik bir dünya arama çabası. İşte tarihçiliğin o estetik kökeni tam da burada yatıyor. Ve inanın bana, bu estetik arayış sadece tarihçinin kendisi için değil, kitleler için de hayati bir öneme sahip. Bir toplumun tarih bilincini oluşturması sadece akademisyenlerin yazdığı o kuru, anlaşılması zor metinlerle olmuyor ne yazık ki. Ortaylı çok haklı olarak şu soruyu soruyor. Rusya'nın İlya Repin'i gibi bizim neden büyük tarihi ressamlarımız yok? Düşünsenize, Repin'in bir tablosuna baktığınızda o dönemin Rusya'sını iliklerinize kadar hisseder, tarihi adeta yaşarsınız. Bizde ise geçmişi görselleştirip halkın sindirebileceği bir forma sokacak bu sanat dalları çok zayıf. Haliyle toplum kendi tarihine yabancılaşıyor. Peki işler hep böyle estetik mi yürüyor? Tabii ki hayır. Üçüncü bölümümüz tarihçinin önündeki sosyal engeller. Şimdi hikayenin biraz da kötü adamlarına, yani objektif tarihin önündeki engellere gelelim. Çoğumuz fikir hürriyetinin önündeki tek engelin devlet sansürü ya da yasal baskılar olduğunu düşünürüz.
Değil mi? Oysa gerçek tablo çok daha karmaşık. Ortaylı'nın tespitlerine göre hem sağ kesim hem de sol kesim sadece kendi ideolojik şablonlarına uyan, kendi kahramanlarını öven veya düşmanlarını yeren bir tarih yazımı talep ediyor. Gerçekten tarafsız olduğunuz an her iki tarafın da hedefi haline geliyorsunuz. Ve en garibine biliyor musunuz? Bu hürriyeti en çok baltalayanlar aslında sıradan vatandaşların ve aydınların ta kendisi. Ortaylı durumu o kadar çarpıcı bir şekilde özetliyor ki, diyor ki, tarihçiye engel, tarihçi meslektaşından gelir, okumuştan gelir. Şunu diyemezsin, bunu diyemezsin derler. Düşünebiliyor musunuz? En büyük sansür bizzat meslektaşların uyguladığı o sinsi mahalle baskısından geliyor. Hal böyle olunca tarihçi bir taraf seçmeye zorlanıyor ve devasa, objektif tarihi sentezler yapmak neredeyse imkansız bir hale bürünüyor. Geldik 4. bölüme. Türkiye'nin tarih okuryazarlığı sınavı. Bakalım bu baskılar topluma nasıl yansıyor? İşte buradaki o can alıcı nokta şu. Tarihi reddetmek dediğimiz eylem aslında havalı bir ideolojik duruştan ziyade tamamen bilgisizliğin ve tarih eğitimindeki o korkunç eksikliğin bir sonucudur. Osmanlı'nın o muazzam birikimini, Cumhuriyeti kuran o aydın paşaları yetiştirdiğini ve çok ciddi bir devlet geleneği bıraktığını bilmeyenler kolaya kaçıp bu mirası tek kalemde silip atmaya çalışıyorlar. Oysa siz reddettim dediniz diye tarih buharlaşıp uçmuyor. O geçmiş sizin kültürünüzde, hücrelerinizde yaşamaya devam ediyor. Bu cehalet bazen o kadar enteresan, o kadar absürt boyutlara ulaşıyor ki sormayın. Bazı gruplar sırf Osmanlı gerçeğiyle yüzleşmemek için kalkıp Selçukluları onlar daha liberaldi diyerek gereksiz bir romantizme sürüklüyor. Ortaylı bunu tamamen boş ve anlamsız bir çaba olarak görüyor. Neden mi? Çünkü sırf bir döneme atlamak için böyle bir kurgu yaptığınızda Türk kimliğinde tam 600 yıllık devasa ve mantıksız bir boşluk yaratıyorsunuz. Gerçeklikten tamamen kopup kendi tarihinizde dipsiz bir kuyuya düşüyorsunuz. 5. bölümümüz Osmanlı mirası ve Batı. Biz hep Doğu ile Batı arasında bir köprü olduğumuzu söyleriz, değil mi? Ama Ortaylı'nın işaret ettiği çok acı bir tablo var ortada. Ortada inanılmaz bir klasik kültür açığı var. Düşünün, bu ülkede Latince veya eski Yunanca uzmanı neredeyse parmakla gösterilecek kadar az. Hristiyanlık tarihini derinlemesine kavrayan akademisyenimiz mumla aranıyor. İnsanların konuştuğu yabancı dillerse kültürel derinlikten tamamen yoksun, sadece günlük pratiğe yarayan yüzeysel bir seviyede kalıyor. İşte Ortaylı çok kritik bir noktaya parmak basıyor. Biz Yunan, Roma ve Avrupa tarihini içselleştirmeden kendimizi kesinlikle anlayamayız. Çünkü biz tarihi olarak o yapının tam göbeğindeyiz. Batı'yı okuyamadığımız için kendi Osmanlı mülkümüzdeki o devasa çok kültürlü yapıyı da okuyamıyoruz. Peki tüm bu sorunları nasıl aşacağız? 6. ve son bölümümüz. Gelecek için tarih eğitimi. Ortaylı'nın bu çıkmazı aşmak için sunduğu gerçekten radikal ama bir o kadar da ufuk açıcı bir reçetesi var. Birincisi, liseden yeni çıkmış 18 yaşındaki gençlere üniversitede lisans düzeyinde tarih öğretme sevdasından vazgeçmek. İkincisi, tarih eğitimini tamamen lisansüstü yani yüksek lisans seviyesine taşımak. Çünkü tarih ciddi bir yaşam tecrübesi, sabır ve çok geniş okumalar ister. Ve üçüncüsü, tarih disiplinini mutlaka dünya tarihiyle, o eksikliğini çektiğimiz klasik dillerle ve sanat dalları ile entegre etmek. Ve bu durum her şeyi çok güzel özetliyor aslında. 18. Ortaylı bu yaşa özellikle altını çize çize vurgu yapıyor. Daha 18 yaşında hayatı tam olarak tanımamış bir genci üniversiteye sokup gel ben sana tarih bölümünde tarih okutayım veya hukuk okutayım demek onun tabiriyle tam anlamıyla bir cinayettir. Çünkü bu alanlar korkunç bir ciddiyet, sağlam bir altyapı, diller arası kıyaslama yeteneği ve en önemlisi sanatsal bir kavrayış gerektirir. Bunlar ancak insanın belli bir olgunluğa eriştikten sonra adım atması gereken çok özel ve ağır disiplinlerdir. İncelememizin sonlarına gelirken, Ortaylı'nın tarih felsefesini, bugünkü bütün bu estetik ve yapısal yolculuğumuzu harika bir şekilde birbirine bağlayan o meşhur benzetmesini hatırlayalım. Diyor ki, ağacın köküne su dökmeden meyve almak mümkün değilse, tarihimizi bilmeden geleceğe adım atmak da mümkün değildir. İşte o görsel hafıza, o öğrenilen diller, o sanatsal estetik kavrayış, tüm bunlar o ulu ağacın köklerini besleyen hayat suyudur. Kökleri kurumuş, tarihsel hafızasını yitirmiş bir toplumun, geleceğin zorlu dünyasında sağlam meyveler vermesini bekleyemeyiz. Sizleri tam da bu noktada şu derin soruyla baş başa bırakmak istiyorum tarihimizi. Ama öyle yüzeysel değil. O en geniş, sanatsal, farklı dillerin süzgecinden geçmiş
ve tarafsız haliyle, bilmeden, geleceğe gerçekten güvenli bir adım atmamız sizce mümkün mü? Kendi tarih bilincimizi o ucuz ideolojik sloganlardan kurtarıp, gerçek bir entelektüel merak ve estetikle acaba ne zaman beslemeye başlayacağız? Bugünkü bu keşfimizde bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, merakla ve bilgiyle kalın.